Ben Deniz Merve Deniz, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizinle birlikte yurt adımı turlayacağız. Ondan sonra sizle birlikte piyaz yapacağım. Piyaz bu arada benim Türkiye'de sevdiğim bir şey ama daha önce hiç yapmadım. İlk defa bu videoda yapacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Umarım keyifli bir video olur. Önce yurt adımı turlayalım, sonra piyaz yapalım. Bu yurdun dış kısmı. Burada koridor böyle. Herkesin daireleri bu şekilde yer alıyor. Ben şimdi size bizim dairemizi göstereceğim. Genel olarak yurdumuzun şöyle açık alanı var. Şu orta alan bizim yurda ait. Genelde insanlar burada köpeklerini vesaire gezdiriyor. Şimdi dilerseniz dairemize geçelim. Burada biz 2 kişi kalıyoruz. Bu bizim ortak mutfağımız. Dediğim gibi daha önce oda arkadaşımla daha önce tanıştığım için hani hiçbir zorluk çekmedim. Sonra burada şöyle ortak kullanım alanlarımız var. Bu sol köşe benim köşem, sağ köşe Esra'nın köşesi. Burada işte ders çalışabiliyoruz. Bu da benim mutfak malzemem. İşte burada ben normalde Türkiye'de de şu Milka'yı çok seviyorum. Burada da görünce aldım. Türkiye'de birazcık daha az alıyordum, daha az tüketiyordum ama burada 1,5 euro olduğu için aldım, yani uygun geldi, bilmiyorum. Şu Şokobons'u denemek için aldım, hiç yemedim. Burada makarnam mevcut, yarım paket. Şu fıstık ezmem. Şurada neydi onun adı? Fasulyem var, pardon. Piyaz için kullanacağım o malzemeyi zaten. Şurada barilla makarnalar var. Barilla makarnaların fiyatı da bu arada 0,87 cent falan. Şöyle bir tane şey aldım. Lavaş ekmeği gibi. Bu ekmekle böyle sabah sandviçimsi şeyler yapıyorum. Şu Things That Make You Smile diye sizi karşılayan pakette bir tane aldım kendime. O paket içinde duruyor. Paketini çok beğendiğim için paket içine saklıyorum. Şurada Coco Pops kahvaltılık gevreğim var. Bazen işte onları tüketiyorum. Şipşak bir kahvaltı yapmak istediğim zaman. Sonra şurada 2 tane zeytinyağı var. Soğan var. Bulgur aldım. Şu bulguru çok zor buldum. Ayrıca taze soğanım var. Kısır ya da piyaz için kullanacağım. 2 tane zeytinyağı aldım. Biber salçası var. Kumino, kimyon demek. Pepe nero da tahmin edersiniz ki karabiber. Şöyle bir ortak yemek yeme masamız. Şu köşede buzdolabımız var. Biz burada temizlik yaptık bugün. Yani genelde şurada terliklerimizi çıkarıp giriyoruz. Sonra şöyle bir kettle aldık. Kettle da 15 euroydu sanırım. Yani biz kettlesız yapamayız diye düşündük. O yüzden kettle aldık. Orada bayağı evi temizledik. Size video çekeceğiz diye. Petek aralarını bile sildim. Sanki size çekeceğim petek arası. Şurada küçük bir antremiz var. Antremizde bir ayakkabılığımız bulunuyor. Ama sanırım botları vesaire koymak için çok yüksek değil. Kapanmıyor. O yüzden böyle açık kullanıyoruz. Şimdi antremizde neler var? Sigorta şeyimiz var. Parfümlerim falan filan var. JBL'im var. Biraz makyaj malzemelerim burada. Şöyle bir banyomuz var. Şöyle girdiğiniz zaman size bir duşakabin, aynı zamanda klozet, aynı zamanda şöyle bir şey karşılıyor. Şöyle raflı. Kombimiz burada. Yani bize buradaki yurt müdürü dedi ki kısıtlamalar var. Her dairenin sıcak su kullanımı hakkı var. O yüzden sıcak su çok kullanmamaya çalışıyoruz. Şöyle bir kendim de çekeyim. Şimdi yatak odamıza geçelim. Şu köşe benim köşem. Şöyle. Kapıdan geldiğimiz esnada sizi ikili yatak karşılıyor. Ben biraz kendi köşemi çekeyim. Esra'nın köşesine çok musallat olmayalım. Ben şöyle nevresim takımı aldım. 6 euroya aldım bu arada. Primark diye bir yer var burada. Aşırı ucuz. Sonra burada çantalarım var. Burada duş havlum. Bir tane daha çantam var. Bir de şöyle kilitli bir çekmecemiz var. Oraya işte istediğimizi koyabiliyoruz. Ben size çekmeceyi gösterebilirim. Özel eşyalarım falan var. Burada dolaplarımız var. Dolaplarımın içi çok yani toplu olduğunu çok düşünmüyorum. O yüzden göstermek istemiyorum. Şurada da yine kilitli bir dolabımız var. Buraya da bir şeyler koyabiliyoruz. Çokça dolabımız var. Hepsini doldurmak mümkün değil zaten. Yani ne kadar bavulda gelebiliyorsunuz ki. Burada işte kendi malzemelerim falan filan. Bu arada şunu ben Türkiye'den getirdim. 3'ü bile getirdim yani. Öyle stiletto bile getirdim bu arada yani. Ama stilettoyu nerede giyeceğim? Böyle genel görünüşünü gösterelim. Banyomuzu zaten gördünüz. Sonra yine antremize buradan çıkalım bir de. Böyle. Genel olarak ferah bir daire ve ben yani mutluyum açıkçası. Merkeze uzaklığı da yakınlığı da çok iyi. Biraz daire özelliklerini aslında piyaz yaparken konuşalım. Ufak bir ekleme yapacağım. Balkonumuz var. Onu çekmeyi unuttum ve ben balkonumuzu çok seviyorum. Çünkü çok tatlı bir evi görüyor. Hemen balkonumuza çıkalım buradan. Baksanıza gördüğümüz eve. Çok tatlı değil mi? Böyle ufak bir balkonumuz var. 4 tane farklı çöp şeyi var. Bu balkon Esra ile benim balkonum. Yani ortak odanızı kullandığınız arkadaşınıza ait. Bunu da çekeyim dedim.
Bu arada deli açım. Yani size video çekeceğim diye hiçbir şey yemedim. Piyazı birlikte yapacağız diye. Piyazımız için aslında zeytinyağına ihtiyacımız var. Şöyle küçük bir boy zeytinyağı aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 3 euroydu. Burada soğan bu arada bizim soğanlar gibi bulamadım. Şöyle aldım. Ayıklanmış ve küçük küçük soğanlardı. Ben zaten tek kişi yiyeceğim için çok bir şey kullanmayacağım diye düşünüyorum. Bir soğan kullanırım herhalde. Burada fasulyeyi şöyle alabiliyorsun. Bunlar böyle konsantre gibi. Yani açıyorsunuz, su içinde çıkıyor falan. Bir yumurta. Arzuya göre demişler yumurtayı ama ben koyacağım çünkü tok tutsun istiyorum. Domatesimiz var. Kiloyla alıyorsunuz bu arada. Karabiber getireyim. Sumağım yok. Baharat bulurken çok zorlandım ve marketteki en pahalı şeylerden biri baharat. Burada bilmiyorum neden pahalı ama baharat gerçekten çok pahalıydı. Şu kadar baharatlara ben 2 euro ödedim. Ve 2 euroya burada gerçekten çok şey alabiliyorsunuz. Pahalıydı yani. Bana piyaz ve kısır yapma tutkusu bayağı pahalıya mal oldu. Şey diyeniniz vardı ya, abi İtalya'dasın, piyaz yapmak ne, kısır yapmak ne, koy makarnayı pişsin. Ben de öyle demiştim ama annemden ultimatom geldi, dedi çok sağlıksız besleniyorsun. Dedim tamam yapayım. Bir de şöyle maydanoz aldım, onu çekmeyi unutmuşum. Maydanozum da şu şekilde. Bize diyor ki ilk önce aslında fasulyeleri haşlamanız gerekiyor diyor ama ben haşlanmış fasulye aldığım için hemen fasulyelerimi kaba koyabilirim. Şöyle bir kap aldım. Böyle hemen göstereyim size. Makyaj vloggerı gibi göstereyim şöyle. Ben bu arada normalde annemden öğrendiğim gibi sebzeleri suya koyup sirkeye koyup biraz bekletiyorum. Ama bugün yapamayacağım onu. Biraz suyla yıkayacağım sadece. Ama normalde öyle yapıyorum. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü annem video izleyince kesin bunu diyecek. Evet, şimdi maydanozlarımızı ayıklarken. Bu arada ben maydanoz hiç sevmem normalde. Burada işte bu tarif için kullanacağım. Yani normalde maydanozlu bir şey yemem bile yani ama hayat nelere kadir, her şeye şükretmeyi öğretiyor. Genelde ne yiyorum onu söyleyeyim. Ton balığı yiyorum. Ton balığı salata, makarna salatası, yumurta haşlıyorum, yumurta salatası falan yapıyorum. Genel besinlerim böyle. Tavuk alıyorum. Tavuklu işte şeyler falan yapıyorum. Geçen ıspanaklı, kremalı makarna yaptım. Brokolili falan. Çok manyak bir şey olmuştu. Çok güzel olmuştu. Değişik değişik tarifler deniyorum. Genelde işte tarifte peynir falan diyor. Peynirim olmayınca labne koyuyorum. Daha çok işte ev hanımı olmayı öğrendim buradayken. Okul olayını soracaksınız. Yani bu çocuk okula gitmiyor mu diyeceksiniz. Okulumdaki bütün derslerim İtalyanca. Ben bunu gelirken bilmiyordum. Bize dediler ki master dersleri İngilizce oluyor. Master dersi alabiliyorsunuz. Fakat maalesef ki bizim Yıldız Teknik Matematik Mühendisliği bölümünü burada eşleyen böyle bilgisayar mühendisliği. Bu arada bilgisayar mühendisliğinde İngilizce okutmamaları bana çok garip geldi açıkçası. Bilgisayar mühendisliği çok global bir bölüm. Maalesef ki Avrupa'da mühendislik okuyan çok kişi olmadığı için genelde kendi dillerinde eğitim veriyor ülkeler. Her seferinde derse gitmek istiyoruz. Diyoruz ki bugün derse gideceğiz. Her derse gittiğimizde de biz burada niye varız diye düşünüyoruz. Çünkü hiçbir şey anlamıyorum. Ama sınavlar Haziran'ın sonunda burada. Sınavlar şöyle, Türkiye'dekinden çok daha farklı olarak. Bir tane sınava giriyorsunuz. Bütün konuları kapsayan bir sınav alıyorsunuz. Sınavın puanlandırma sistemi 30 üzerinden. 30 üzerinden 18 alırsanız DC'ye tekabül ediyor ve geçmiş oluyorsunuz. Ama siz derseniz ki ben DC alamadım, 18 alamadım ya da notumu yükseltmek istiyorum, bunun diploma notum olarak sayılmasını istemiyorum diyorsanız ikinci sınava giriyorsunuz. Bu sefer birinci sınavınız yanıyor, ikinci sınavınızın sonucu ortaya çıkıyor. Bazı okullar 2 tane hak tanıyor, 2 sınava girme hakkı tanıyor. Bazı okullar 1 tane tanıyor. Yani totalde ya 2 tane sınavınız olacak ya da 3 tane sınavınız olacak. Ama dediğim gibi ilk sınavdan geçtiğiniz takdirde ilk sınavın notunu işletebiliyorsunuz. Güzel bir sistem bence. Hani öğrenciyi sene boyunca çalışmaya teşvik ediyor ama sürekli sınav stresiyle de boğmuyor. Benim çok hoşuma gitti. O sebeple biz okula aslında çok gitmiyoruz. Ama şu an Learning Agreement sürecimiz devam ediyor. Biz dediğim gibi İngilizce olsun diye master dersleri almıştık. Bari ediyoruz hepsi İtalyanca. Lisans derslerinden devam edelim. Zorluğu olmadan diye. Okulumuzla iletişimdeyiz bakalım. Bunun özelliklerinden bahsedersek dediğim gibi 277 euro ödüyorum. Çok sıcak yurdum. Sıcak yurt bulmak zor genel olarak. Aynı zamanda bir kötü yönü var. Sıcak suyumuz sanırım kısıtlıymış. Daire başına düşen kullanım hakkı olduğunu söyledi ve hani çok kullanmamamız gerektiğini, yoksa hani sıcak suyumuzun biteceğini söylediler. Biz de o yüzden çok kullanmamaya çalışıyoruz. Aslında çok sorun olmuyor yani. Duşta zaten bir sıcak suya ihtiyaç duyuyorsunuz. Onun dışında çok sorun olmuyor. Maydanozlarıma göstereyim size. Maydanozlu, fasulyeli bir şekilde karışımım duruyor. Diyor ki mor soğanları ince ince piyazlık yani yarım ay şeklinde doğrayın ve kaseye alın. Üzerine tuz ve limon suyu ve sirke ilave edin diyor. Mor soğanları dediği herhalde şu, yani benim mor soğanım yok. Ben bunu yapacağım. Soğanlarımızı taze taze koyuyoruz. Çok güzel kokacak. Ben bundan sonra bir yere çıkmayayım bence. Onun dışında gelecek olanlara tavsiyem kesinlikle İtalyanca öğrenmeleri. Ben yaptım, siz yapmayın. Öğrenmeden geldim. Asla böyle bir şey yapmayın. Asla tavsiyem değil yani. Ya bana demişsiniz. Evet, önceki video
için çok söylenmiş. Çok söylenmiyor. Benim genel uyum öyle. Nasıl söylendiğimi zannediyorsunuz ama ben bazı şeylere isyan ederek komiklik yapıyorum. Bugün de Barış Özcan'ın bir videosunu izledim. Dozla alakalı, mutlu olmanın yöntemiyle alakalı. Dopamin, oksitosin, serotonin ve endoksin hormonları. Bizim mutluluğumuzu sağlıyormuş. Ve Barış Özcan bize diyor ki, bize şunu öneriyor. Her gün diyor, günde 4 tane mutlu olduğunuz maddeyi yazın diyor. Bunu yaptığınız sürece gerçekten aklınız çok farklı çalışacak ve sürekli kafanız mutlu olduğunuz şeylere yönlenecek. Böyle bir şey söylemiş. Yapmak isteyen varsa yapsın. Siz de benim gibi bazı şeylere isyan etmeyi seven ve bundan keyif alan bir insansanız böyle şeyler yapıp kendinizi daha pozitiviteye hazırlayabilirsiniz. Bu arada ben pozitif bir insan olduğuma da inanıyorum. Pozitif bir insanım bence. Bu arada ben bunu yarım ay şeklinde doğrayabilecek miyim? Ya helal olsun bana. Gerçekten ilk defa soğan doğru. Soğanla doğramakta ne var diyeceksiniz ama gerçekten ne var, haklısınız yani. Bu arada gözüm dolmayacağına göre kayınvalidem hiç iyi birisi olmayacak, böyle bir söylenti var Türkiye'de. Eğer soğanla doğrarken gözünüz dolarsa kayınvalideniz çok iyi kalpli bir insan olacakmış. Benim hiç dolmadı şu an. Kayınvalidem çok kötü birisi olacak. Onun dışında dün işte alışverişe çıktım. Aslında alışveriş videomu size vloglamak istiyordum. Yapmak istiyordum ama çok canımı sıkan bir şey yaşadım. Yani çok cringe olduğum bir an oldu. Onu anlatamayacağım videoda, özür dilerim. Yani şöyle söyleyeyim özetleme. Anlamadığım İngilizce kelime oldu. Ben de normal olarak Translate'e yazdım. Translate de bana çok masum bir şekilde çevirdi o kelimeyi. Ama o kelime aslında çok masum bir kelime değilmiş. Ben de çok masum bir şekilde cevapladım. Aslında onay vermek istemediğim bir şey onay vermiş anlamadığım için. Sonra öğrenince dedim ki ben ne yaptım falan, çok utandım. O yüzden bütün gün onun utancıyla kıpkırmızı dolaştım ortalıkta. Bu arada gözüm dolmaya başladı. Galiba kayınvalidem iyi olacak. Orta karar olacak. Market videosu falan isterseniz onu çekeyim bir ara. Aynı zamanda size galeri ufitsi falan videosu çekmek istiyorum yani. Ya da Floransa'nın genel sokaklarını. Ama onun için birazcık yatırım yapmam lazım. Yani mikrofonum ve tutacak bir şeyimin olması lazım. Yani demeyin bu kız evde mi falan diye. Yok, evde değil. Hep geziyorum. Gözüm doluyor. Anneme bu video için ağlamayacağım diye söz vermiştim buraya gelirken ama... TV klasiğidir. Ama gerçekten buranın atmosferi çok farklı. Herhangi bir yarışmada bir tane yarışmacı böyle der. Televizyondan izlemek çok kolaydı ama buraya gelince gerçekten çok farklı hissettim. Ağlamamalıyım. Ağlamamalıyım. Ay. Ne demiş Siyah? Big girls cry demiş. Ya o yüzden sorun yok. Baya ben şu an piyaz yapıyorum sizinle birlikte hani. Hepiniz buraya bu yüzden geldiniz, anladınız mı? Ben buna inanıyorum. Haydi bakalım. Limonumuz şöyle. Çok güzel duruyor. Baksanıza. Neyse. Son olarak demiş çay kaşığını, karabiberi, zeytinyağı üzerine koyun, sonra güzelce karıştırın ve servis edin demiş. Sonra demiş isterseniz bir tane yumurta da haşlayabilirsiniz. Ben haşlayacağım bu arada çünkü doyurucu bir şey olsun istiyorum. Tuzu şöyle bir şey de aldık bu arada. Biz bunun içinden biraz şey çıkar zannediyorduk. Pat diye tuz böyle direkt içinde, yani nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama işte gösterdim. Bir çay kaşığı karabiber demiş. Yani her şeyiniz şov abicim ya. Var ya kesin 2 euronun 2 euro olmasının sebebi şu aparata. Keşke böyle yapmasaydınız karabiberi. Ben daha ucuza alırdım karabiberi. Bu arada şu da kumina. Kumina da kimyon demek. Zeytinyağı bu arada en ucuz zeytinyağı aldım tabii ki de. Ama bence güzeldir. Toskana falan yazıyor. Toskana zaten buranın bulunduğu bölge. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Ben kettle'a su koyacağım. Sonra yumurtayı koyacağım. Sonra 7 dakika onun haşlanmasını bekleyeceğim. Ondan sonra piyazım yemeğe hazır olacak. Yumurtanın haşlanmasını bekliyorum şu an. Aynı zamanda size de Kinder Schokobons'u göstereyim dedim. Onun tadımını yapalım. Ben Türkiye'de bundan var galiba ama ben Türkiye'de çok pahalı diye almadım diye hatırlıyorum. Ay ben bu YouTube işini çok sevdim. Çekeceğiniz var yani gerçekten. Evet şimdi tadıyorum. Tadı tam olarak ne biliyor musunuz? Kinder sürprizalar vardı. Ben çok severdim. Tam olarak o. Kinder sürpriz aldım geçen. Üçlü. Hatta şöyle oyuncakları falan var. Böyle paketinde şirine vardı. Ben şirine çok severim. Şirine çıksın diye çok istedim. Şirine dışında şöyle bir gold digger şirin çıktı. Evet arkadaşlar. Yumurtalarım oldu. Onları alıp piyaza geçelim. Evet arkadaşlar. Akşam yemeğim hazır. Adeta tadım testindeyiz. Ay çok heyecanlı. İlk defa bu kadar komplike bir yemek yaptım. Yaptığım en komplike yemek bu, evet. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Mamma mia. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım bulunduğum yurtta beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.